sevgili tarihseverler, Eyüp Sultan'dayız. Grubumuzla beraberiz. Burada sizin için bir video çekiyoruz. Bu videonun sebebi Eyüp Sultan Camii'nin mihrabının üstünde güya bir papaz resmi varmış. Papaz mihrabın tepesinden namaz kılanlara bakıyormuş. O oradan bakarken orada namaz kılmak caiz olur muymuş? Delinin biri gene kuyunun içine bir taş attı. 40 tane değil 40 bin tane akıllı hala çıkaramadı. Ve bu propaganda o kadar etkili oldu. Geçtiğimiz aylarda Eyüp'te yetkililer dayanamadılar. Orada bir papaz var, orada bir adam var bize bakıyor laflarına, yalanlarına tuttular. Bir hattata bir kitabe yazdırdılar ve yazdırdıkları o kitabeyi mihrabın tepesine koydular. Yani o papaz resmi dedikleri, halbuki papaz resmi diyor, altında sakal var diyor. Sakal dediği şey ayet-i kerime. Bakara suresinin ayetleri, yönlü Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dön ayeti. Üstünü başka bir levhayla kapattılar. Yani bu ülkede anlı şanlı, son derece kıymetli tarihçiler var, sanat tarihçiler var. Yani hat sanatçıları var, hat üstadları. Bu kadar bilen insan varken bunlara sormayıp birkaç tane subliminalci, her baktığı yerde şeytan gören, insan silüeti gören tiplere itibar edip bunu kapatmak çok ayıptı. Ve Eyüp'teyiz. Şimdi camiye gireceğiz. Caminin içinde hakikaten böyle bir silüet, resim bir şey var mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Hadi başlayalım. Önce sizi şuraya alayım. Bakın bundan tam 1,5 sene öncesiydi. Bir tanesi geldi buraya. Aynen böyle bir vakit. Şu gördüğünüz türbenin önünde bakın hacet penceresinin bu tarafında Allah lafzı var. Allah lafzının başında da hançer yaprakları var 2 tane. Çin sanatında güzel bir süsleme. Öbür tarafında Muhammed yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı hançer yaprağı orada. Adam TikTok'a video çekti. Dedi bak dedi şeytan var burada şeytan. Şeytanları gözün. Ya 2 tane hançer yaprağı şöyle duruyor. Yani 2 tane yaprak yan yana geldim ona boynuza benzetiyor adam. Ben size o Çinlerin arasında 1000 tane boynuz gösteririm o şekilde. Saçma sapan. İşaret gösterdi. Daha sonra bir başka cahil de geldi. Bir güzel çekiç getirmiş yanında. 16. yüzyılın paha biçilmez o Çinilerini çatır çatır kırdı. Yanına kar kaldı. Sonra tabii restore edildi, düzeltildi ama orijinalliğe gitti. Şimdi de mihrapla uğraşıyor bu şeytana tapanlar. Hadi gelin görelim doğrusunu. Giriyoruz içeri. Ya baktığı her yerde. Bunlar barok motifler. Barok motifte bunlar gözüküyor. Al gelin. Mihrabın üzerindeki süslemenin aynısı burada kapının üstünde. Şimdi bakın kapının üstünde barok bir süsleme var. Ortada 3. Selim'in tuğrası var. Herkes tuğrayı görüyor mu? Tuğra yuvarlak içinde duruyor. Tuğranın üstünde ne var? Bir istiridye kabuğu var. Biz buna Osmanlı baroğu diyoruz. Eskiden bu caminin yaşlıları vardı. Onlar hep öldüler. O amcalar derdi ki bazen evladım, ah evladım. 1920'lerde İstanbul'u İngilizler işgal etti ya. İşte gavur İstanbul'u işgal ettiğinde bizim camilerimizi kiliseye benzetmiş derlerdi. Niye böyle diyorlardı? Bu barok süslemeleri kilise süslemesi sanıyorlar. Halbuki değil bu Osmanlı baroğu. Eğer bu bir Avrupa baroğu olsa biz şu an Paris'te ya da Viyana'da olsaydık o istiridye kabuğunun altından bir gorgon başı, bir yaratık kafası fışkıracaktı. Avrupa'da hep öyledir. Osmanlı Lale Devri sonrası Avrupa baroğunu, Avrupa rokokosunu aldı, kendine benzetti ve Osmanlı baroğu ve rokokosu haline getirdi. Bu camiyi Fatih Sultan Mehmet yaptırdı. Ama bu cami 1766 depreminde yıkıldı. Yıkıldıktan sonra 3. Selim bu camiyi yeniden yaptırdı. Aslında babası 3. Mustafa tamir ettirdi. Tamir tutmadı. 3. Selim yıktırıp sıfırdan yaptırdı. Yaptırırken de o günün modasıyla yeniledi. O günün modasında ne vardı? Osmanlı baroğu ve rokokosu vardı. Şimdi tuğranın içinde bulunduğu yuvarlak size sakal gibi geliyor mu? Gelmiyor. İçeride de aynısı var mihrabın üstünde. Millet onu sakal sanıyor. Onun üstünde istiridye kabuğu var. Bu istiridye kabuğu yani deniz kabuğu size insan saçı gibi geliyor mu? Gelmiyor. Ama aynı istiridye kabuğu mihrabın üstünde de var. Onu birileri aa diyor bak bu saçları, o sakalı, sakal dediği şeyin içine ayet yazıyor. Abuk subuk şeyler ama suç kimde? Suç bizde. Biz bu toplumun çocuklarına barok, rokoka, Osmanlı baroğu, Osmanlı cami süslemeleri öğrettik mi biz bunları ortaokulda, lisede?
Öğretmedik. Sen öğretmezsen o öğretmediğin çocuk yarın büyür, gelir o camideki bu süslemeye düşman olur. Mezarlıktaki figürlere düşman olur. Bunları tahrip etmeye, kırmaya çalışır. Bugün bizim ülkemizde sanat tarihi diye bir ders yok. Sanat tarihçiler işsiz. Sanat tarihi dersleri seçmeli yapıldı. Din kültürü hocaları, beden hocaları girdi. Sonra dediler ki ya kaldıralım gitsin. Siz bu ülkenin sınıflarına sanat tarihini milli eğitime koymazsanız daha bu eserler çok saldırıya uğrar, çok kırılır. Hadi girelim içeri. Evet, giriyoruz içeri. Ayakkabılarımızı ayakkabılığa koyalım lütfen. Sağlı sollu bir sürü ayakkabılık var. Buralara koyalım. Yanımızda taşımayalım. Şimdi bakın. 3 boyutlu süsleme 2 boyuta düştüğü anda göz aldanması olur. Göz aldanması. Şimdi şu an bakıyorsunuz. Mihrabın üstünde, bu 3. Selim dönemi mihrabı. Mihrabın hemen üstünde istiridye kabuğu, bir deniz kabuğu süslemesi var. Onun üstünde bir ayet kitabesi var. Küllema dahale aleyha zekeriyel mihrab ayeti yazıyor. Genelde camilerimizde 2 tane ayet devamlı yazar. Ya bu küllema dahale aleyha zekeriyel mihrab ayeti ya da yönünü fevelli ve çeke şetral mescidil haram ilel mescidil aksa ayeti yazar. Bakın o küllüme dâle aleyhe zekerel mihrab ayetinin üstünde yuvarlak içinde muhteşem bir istif var. Orada ne yazıyor? Bakın fevelle ve çeke şetral mescidel haram. Bak ilel mescidil aksa kısmı yazmıyor. Orayı sığdıramamış demek ki. Hatta sadece o. Yani yönünü Mescid-i Haram'a dön. Bu Efendimiz Aleyhisselam'a Medine'de gelmiş bir ayettir. Namazın ortasında sahabeyle beraber yönlerini dönüyorlar. Hatırlayın, Umre'ye hacca gidenler Kıblete Mescidinde oluyor. O zaman cami yok orada, o alanda oluyor bu. O gördüğünüz, şu an size o yuvarlak ayet sakal gibi geliyor mu? Hiç benziyor mu öyle bir şeye? Hayır. Onun üstünde bakın bir deniz kabuğu var, geniş. İstiridye kabuğu. O istiridye kabuğu saçlarıymış. İstiridye kabuğunun altında dikkat ederseniz 2 tane böyle oval var. Barok demek, rokoko demek, S demektir. S harfi. C demektir. S'ler, C'ler, kıvrımlar. Yani bir nevi düzensizlik. Mesela gotikte kesin hatlı sivrilikler vardır. Gotik mimaride. Barokta dalgalanmalar vardır. Yalnız barokta çok ilginç bir simetri. Yani buraya bir deseni yaptın mı aynısını buraya da yaparsın. Bunlar böyle yan yana yapıldığı zaman dikkatle baktığınızda bunu her türlü yüze benzetirsiniz. Çünkü Allah-u Teala insan vücudunu da simetrik yaratmış. Bir kol burada, bir kol burada, bir bacak, bir bacak. Hele yüzümüz şöyle ortadan böldüğün zaman 2 tane göz, 2 tane kaş, 2 tane burun kemiği, 2 tane elmacık kemiği, dudaklar. Yani aynısı. Bakıyorsun bu bir barok. Barokta sağdaki süslemenin aynısı solda da var. Orada barok süslemede, rokokoda çok sık kullanılan o S'ler, C'ler, adam bakıyor onu kaşa benzetiyor. Öbürünü sakala benzetiyor. Papaz bakıyor. Bakın 3 boyutta siz şu an görüyorum bakışlarınızı. Yani ne alaka var diye bakıyorsunuz. Ben görmüyorum. Ama bunun bir de fotoğrafını çekin. Köşeden açılı. Baktığınız zaman bir anda bir şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Normalde böyle bir şey yok. Ya bundan 2-3 ay önce o propaganda o kadar çok arttı. O propaganda üzerine bir hattatımıza şu levhayı yazdırdılar. Bakın şu gördüğünüz levhayı. Bu levha yazıldı, bu kocaman levha alındı ve bunun üstüne konuldu. O alttaki kitabe durdu. Tam o kitabenin üstte bittiği yerin üstüne konuldu. Tamamen o alınlık kapatıldı. Kim dedi diye birkaç tane cahil kendini bilmez papaz suratı var diye alakası yok. Bakın bu cami yapılalı tam 233 yıl oldu. 233 yıl. 233 yıl boyunca buraya, bu gördüğünüz camiye başta 3. Selim camiyi yaptıran zat olmak üzere onun dönemi ve sonrasında Şeyh Galipler gibi nice büyük zat buralara geldi. Buralarda bulundu ve bunların hiçbiri bunu görmedi mi? Papaz resmi bilmem ne. Hiçbiri görmüyor, etmiyor. Günümüzde çoğunluğu bunların ateist kesimden insanlar. Onlar bunları görüyorlar. Ay kendi namaz kılmadıkları, girmedikleri camide papaz resmi var diye Müslüman mahallesinin kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar. Onun için
Bu kuru gürültüde pabuç bırakmayın. İnternette böyle video çekilmiş, 2 boyuta düşürülmüş ya da fotoğraflanmış bir şey görürseniz kalkın gelin çıplak gözle görün. Eyüp Sultan'a gelip çıplak gözle baktığınızda burada böyle bir şey yok. Kesinlikle söz konusu değil. Ama birilerinin uydurmalarıyla varmış gibi gösteriliyor. Bunlara da inanmayın. Caminin her yeri barok motiflerle süslü. Baktığınız zaman caminin mihrabının kenarındaki istiridyeler. Gelin şu minber kapısına bakalım mesela. Bakın minberin kapısı. Kapıda gördüğünüz yine bir istiridye kabuğu. Kemerin tam üzerinde. Bakın yukarıda La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyor. Onun üstünde bir istiridye kabuğu daha. Ve onun üstünde ana alınlık. Yine bir istiridye. İstiridye deniz kabuğu yani. Bu deniz kabukları o günkü mimaride süslemenin unsurları. Bunlar 3. Selim döneminde 233 sene evvel bu cami sıfırdan inşa edilirken dönemin Osmanlı sanatçıları eliyle düşünüldü, kurgulandı, tasarlandı, mimariye yansıtıldı, tek tek mermerde oyularak yapıldı. Kesinlikle bunların içinde ne kaş, ne göz, ne burun, ağız ne de onun bunun yüzü sureti yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Barok ve rokokonun, Osmanlı barok ve rokokosunun ne olduğunu bilip ona göre karar almak, bunları görmek gerekiyor. Kuru gürültüye lütfen pabuç bırakmayalım.